Merhaba, bugün Rusya'nın başkenti ve aynı zamanda en büyük kenti olan Moskova'dayım. Moskova'nın tam kalbinde Kızıl Meydan'da bulunuyorum şu anda. Bugün Moskova'yı sizlerle birlikte dolaşacağız. Moskova'nın nasıl bir yer olduğunu birlikte keşfedeceğiz. Hadi bakalım başlayalım. Devamlı izleyenler bilir, daha önce Moskova'da 2 tane daha video çekmiştim. Bunlardan ilki Moskova metrosunu anlatıyordu. İkincisinde de birlikte Moskova Uzay Müzesi'ni gezmiştik. Fakat bugün sizlerle Moskova'nın merkezini ve kenti gezeceğiz. Zamanım yine her zaman olduğu gibi biraz kısıtlı ama olduğu kadar size göstermeye çalışacağım Moskova'yı. Moskova, İstanbul'dan sonra Avrupa'nın en büyük ikinci kenti. Nüfus yoğunluğu açısından da oldukça büyük bir kent. Şehir merkezinde 11 milyon insan yaşıyormuş. Toplamda banliyölerle birlikte nüfus 18 milyona kadar ulaşıyormuş burada. Moskova, Forbes dergisi tarafından 2013 yılında dünyanın en pahalı 9. kenti seçilmiş. Ama tabii daha sonrasında Rus rublesi değer kaybettiği için bu pahalılık özelliğini yitirmiş durumda. Ama yine de Moskova'da alışveriş yapmak istiyorsanız kesenin ağzını birazcık açmanız lazım. Moskova'nın aynı zamanda ilginç bir özelliği var. Moskova, dünyadaki tüm diğer kentlere kıyasla en fazla milyarderin yaşadığı kent olma özelliğini taşıyor. Moskova aynı zamanda oldukça yeşil bir kent. Kentin sınırlarının kapladığı toplam alanın %40'ını ormanlar ve bahçeler oluşturuyor. Zamanında dünyanın en güçlü ülkelerinden bir tanesi olan Sovyetler Birliği Moskova'dan yönetilmiş. Yani bu kent dünyaya yüzyıllar boyunca hükmetmiş. Я краснею, захотела вдруг сказать, станем над рекою, зорки летние встречать. Раскудрявый, клен зеленый лист лесной, я влюбленный и смущенный пред тобой. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раскудрявый лесной. Şu anda Moskova'nın tam kalbinde Kızıl Meydan'dayım. Kızıl Meydan'ın yapımı 15. yüzyılda tamamlanmış. Tarih boyunca idamlara, geçit gösterilerine, mitinglere ve törenlere ev sahipliği yapmış burası. Arkamda gördüğünüz katedralin adı Aziz Vasil Katedrali. 1555 ile 1561 yılları arasında Korkunç Ivan tarafından yaptırılmış ve rivayete göre Korkunç Ivan katedral yapıldıktan sonra katedrali inşa eden müteahhitleri yapıyı tekrarlayamasınlar diye kör etmiş. Moskova'nın tam merkezinde Kızıl Meydan'da bulunan Kremlin Sarayı da Rusya Devlet Başkanı'na ev sahipliği yapıyor. Şu andaki devlet başkanı Vladimir Putin Kızıl Meydan'daki Kremlin Sarayı'nda ikametgah ediyor. Смуглянка, молдаванка, по тропинке в лес ушла. В том обиду я увидел, что с собой не позвала. О смуглянке, молдаванке часто думал, о чем. Вдруг свою смуглянку. Kızıl Meydan ve aynı zamanda Aziz Vasil Katedrali UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirasları listesine alınmış. Rusya öylesine büyük bir ülke ki batısından doğusuna gidene kadar 11 saat dilimi geçiyorsunuz. Sovyetler Birliği komünizmle yönetildiği için burada hemen her hizmet bedavaymış. Otobüse binmek bedava, fırından ekmek almak bedava.
Ameliyat olmak bedava, okula gitmek bedava. Hal böyle olunca ve okullar da iyi bir eğitim verince Rusya'daki okuma yazma oranı %100'e kadar ulaşmış. Şu anda dahi Rusya'da herkes okuma yazma biliyor. Aziz Vasil Katedrali ve Kremlin Sarayı ile çevrili olan Kızıl Meydan'ın diğer tarafında da Moskova'nın en büyük alışveriş merkezlerinden bir tanesi olan GUM geliyor. GUM oldukça güzel ve ilginç bir alışveriş merkezi. İçine girdiğiniz zaman sanki tarihi bir binaya giriyormuşsunuz gibi bir havası var. İçinde oldukça güzel kafeler ve restoranlar bulunuyor. Aynı zamanda GUM'da alışveriş yapmak isterseniz Kızıl Meydan'ı gezdikten sonra zamanınızın bir kısmını oraya ayırabilirsiniz. Moskova'nın en büyük problemlerinden bir tanesi de trafik. Gerçi İstanbul'un eline su dökebilir mi bu konuda emin değilim ama bazen Moskova'da bir yerden bir yere gitmek 3 saati bulabiliyor. Bu yüzden metroyu kullanmayı tercih ediyor insanlar. Moskova metrosu oldukça büyük ve yaygın bir metro. Moskova'nın hemen her yerine metro ile gidebiliyorsunuz. Ama metroya binmeden önce Kiril alfabesinin nasıl okunduğuna dair biraz kendinize eğitirseniz iyi olur. Çünkü Latin alfabesiyle değil, birçok yazı Kiril alfabesiyle yazılmış. Haliyle hangi istasyonda inmeniz gerektiğini bilmeniz gerekiyor. Yoksa istasyonu kaçırırsanız Moskova metrosunda kolaylıkla kaybolabilirsiniz. Смуглянка, молдаванка, по тропинке в лес ушла. В том обиду я увидел, что с собой не позвала. О смуглянке, молдаванке, часто думал она. Eğer Moskova metrosu ile ilgili daha fazla bilgi almak istiyorsanız size Moskova metrosu ile ilgili çektiğim videoyu izlemenizi öneririm. Oldukça ilginç bir tarihi var, oldukça ilginç bilgiler içeriyor ve aynı zamanda istasyonların içerisinde oldukça güzel sanat eserleri var. Her bir istasyon sanatsal anlamda farklı bir şekilde tasarlanmış. Rusya ile Amerika arasındaki soğuk savaş bitmiş olsa da belki arka planda hala devam ediyor. Evet, belki düşman devletlerin uçakları ve füzeleri bu ülkelerin üzerinde artık uçmuyor ama 21. yüzyılda belki de en büyük tehditlerden bir tanesi siber saldırılar. Rusya da bu konuyu oldukça ciddiye alıyor. Öyle ki geçtiğimiz aylarda Rusya bir test gerçekleştirdi. Kısa süren bu test boyunca sadece Rusya içerisindeki internet kullanıldı ve internetin dünyadaki tüm diğer ağlarla iletişimi kesildi. Haliyle aslında burada Rusların test ettikleri dışarıdan gelebilecek herhangi bir siber saldırıya karşı hazırlıklı olmak. Tabii Amerika'nın gerek akıllı telefonlar üzerinden gerek internet üzerinden hepimizi takip ettiği su götürmez bir gerçek. Belki de bu yüzden Rusya bunun önüne geçmeye çalışıyor. Casusluk faaliyetlerini engelleyebilmek için Rusların Google yerine Rus arama motoru Yandex'i kullanmasını teşvik ediyor. Aynı zamanda burada bir süre önce casusluk faaliyetlerinin önüne geçebilmek için iPhone satışları yasaklanmıştı. Смуглянка, молдаванка, по тропинке в лес ушла. В том обиду я увидел. Moskova'nın da diğer tüm kentler gibi ünlü caddeleri var. Bunların en ünlüsü bizim Bağdat Caddesi'ne benzeyen Tverskaya Caddesi. Bunun yanı sıra eski Arbat Caddesi özellikle turistlerin ilgisini çekiyor. Buraya geldiğiniz zaman birçok hediyelik eşya dükkanı görebilirsiniz. Aynı zamanda oturup bir şeyler içmek için kafeler ve yemek için de restoranlar mevcut. Moskova'da aslında 2 tane Arbat Caddesi var. Stary Arbat dedikleri eski Arbat ve Novi Arbat dedikleri yeni Arbat. Turistlerin ilgisini çeken daha çok eski Arbat, yani Rusça adıyla Stary Arbat. Вдруг свою смуглянку я в отряде повстречал. Раскудрявый глянцевый. Moskova'da çektiğim 2 tane daha video bulunuyor. Bunlardan ilki Moskova metrosu videosu, bir diğeri de Moskova Uzay Müzesi videosu. Bunların ikisini de kanalımda bulabilirsiniz. Size şimdiden keyifli seyirler diliyorum. Hoşça kalın.